Aşk dalgası. Deniz kıyısındaki küçük kasabada, yaz güneşinin en kavurucu günlerinde, genç bir adam her sabah aynı saatte sahile inerdi. Adı Kemal'di ve İstanbul'dan gelmiş, yazı geçirmek için bu sessiz köşeye sığınmıştı. Kalbi bir kadının anısıyla doluydu, ama o anı artık acı vermiyordu. Sanki zamanla yumuşamış, tatlı bir hüzne dönüşmüştü. Her sabah denize girerken, suyun serinliğinde geçmişini unutmaya çalışırdı. Dalgalar gelir, ayaklarına vurur, sonra geri çekilirdi. Tıpkı hayattaki sevgiler gibi. Gelir, yüreğe dokunur, sonra sessizce uzaklaşırdı. Bir gün sahilde genç bir kadın gördü. Beyaz bir elbise giymişti, saçları rüzgarda dalgalanıyordu. Kadın denize bakıyor, sanki dalgalarda bir şeyler arıyordu. Kemal ona bakarken içinde tuhaf bir sıcaklık hissetti. Bu, eski sevdasının verdiği acıya benzemiyordu. Daha hafif, daha umut doluydu. Günler geçtikçe kadınla karşılaşmaları sıklaştı. Önce selamlaştılar, sonra konuşmaya başladılar. Kadının adı Neriman'dı ve o da bir ayrılığın ardından buraya gelmiş, ruhunu dinlendirmeye çalışıyordu. İkisi de geçmişin yaralarını taşıyordu. Ama şimdi birbirlerinde yeni bir başlangıcın belirtilerini görüyorlardı. Bir akşamüstü, güneş denize doğru alçalırken, sahilde yan yana oturdular. Dalgalar ayaklarına kadar gelip uzaklaşıyordu. Kemal, dalgalar tıpkı duygular gibi, dedi. Gelir, içimizi doldurur, sonra gider. Ama her dalga yeni bir şey getirir sahile. Neriman gülümsedi. Belki de biz bu yeni dalganın getirdikleriyiz birbirimize, dedi. O günden sonra ikisi arasında sessiz ama derin bir bağ oluştu. Geçmişin acıları yavaş yavaş unutuldu, yerine taze bir sevgi, yepyeni duygular filizlendi. Deniz her gün gelip giden dalgalarıyla bu aşkın tanığı oldu. Yaz sona erdiğinde, ikisi de farklı insanlar olmuştu. Artık geride bıraktıkları değil, önlerinde duran gelecek önemliydi. El ele tutuşup kasabadan ayrıldılar. Ama ikisi de biliyordu ki, bu sahilde yaşadıkları o günler, kalplerinde sonsuza dek dalgalanacaktı. Kemal ve Neriman, kasabadan ayrıldıktan sonra İstanbul'a döndüler. Şehrin kalabalık sokaklarında, deniz kıyısındaki o sakin günlerin özlemini çektiler. Her şey çok hızlıydı burada, insanlar koşuşturuyor, tramvaylar gürültüyle geçiyor, satıcılar bağırarak mal satıyordu. Kemal, Beyoğlu'ndaki küçük dairesine yerleşmişti. Neriman ise Kadıköy'de, denize bakan bir evde ailesiyle birlikte yaşıyordu. Her gün buluşuyor, şehrin çeşitli köşelerinde yürüyüşler yapıyorlardı. Bazen Gülhane Parkı'nda, bazen Çamlıca tepelerinde, bazen de Boğaz kıyısında. Bir pazar günü, vapurla adalara gittiler. Büyükada'nın sessiz sokaklarında dolaşırken, Kemal birden durdu. Neriman'ın gözlerine baktı ve, "Seninle evlenmek istiyorum," dedi. Sözleri o kadar doğal, o kadar içtendi ki, Neriman'ın gözleri doldu. "Ben de seni çok seviyorum," diye fısıldadı. Ama mutlulukları uzun sürmedi. Neriman'ın ailesi bu evliliğe karşı çıktı. Kemal fakir bir memurun oğluydu, Neriman'ın babası ise tanınmış bir tüccar. "Kızımı sana veremem," dedi adam sert bir sesle. "Sen ona layık bir hayat sunamazsın." Neriman ağladı, yalvardı ama babası kararlıydı. Hatta kızını bir süre eve kapatarak Kemal'le görüşmesini yasakladı. Günler acıyla geçti. Kemal her gün Kadıköy'e gider, Neriman'ın evinin önünde beklerdi. Bazen pencereden kızın gölgesini görür, o da ona el sallar, sonra gözyaşlarıyla içeri girerdi. Bir gece Neriman, pencereden küçük bir mektup attı. Kemal heyecanla açtı. "Sevgilim, dayanamıyorum artık. Babam beni zengin bir adamla evlendirmek istiyor. Yarın akşam kaçalım. Deniz kıyısında, bizim tanıştığımız o kasabada buluşalım. Orası bizim başlangıcımızdı, belki de kurtuluşumuz olur." Kemal mektubu okuyunca yüreği çarptı. Ertesi gün işinden izin aldı, biraz para biriktirdi ve akşam treniyle kasabaya hareket etti. Gece yarısı istasyona vardığında, Neriman onu bekliyordu. İkisi kucaklaştı, gözyaşları sevinçle karışmıştı. Sahile indiler. Ay denizin üzerinde gümüş bir yol çiziyordu. Dalgalar ayaklarına vuruyor, sanki onları selamlıyordu. "Burada yeniden başlayacağız," dedi Kemal. "Ailem bizi bulamaz. Küçük bir ev tutarız, ben çalışırım, sen resim yaparsın. Mutlu oluruz." Neriman başını Kemal'in omzuna yasladı. "Seninle olduğum sürece, her yer cennet," diye fısıldadı. Ertesi gün kasabadaki küçük bir otele yerleştiler.
Kemal, limandaki bir tüccarın yanında iş buldu. Neriman ise günlerini sahilde resim yaparak geçiriyordu. Akşamları birlikte yürüyüşe çıkıyor, dalgaların sesini dinliyor, yıldızları seyrediyorlardı. Ama huzur uzun sürmedi. Bir hafta sonra, Neriman'ın babası iki adamla kasabaya geldi. Kızını bulduğunda öfkeden deliye dönmüştü. "Namusumu lekelemiş bu adam," diye bağırdı. "Kızımı geri alacağım." Kasaba bekçileri araya girdi. Uzun bir tartışma oldu. Sonunda imam devreye girdi. "Eğer bu çocuklar birbirini seviyorsa, nikahlarını kıyalım," dedi. Artık onlar yetişkin insanlar, kendi kararlarını verebilirler. Neriman'ın babası öfkeyle karşı çıktı. Ama kasaba halkı genç çiftin yanında yer aldı. Sonunda adam, perişan bir halde, "Peki," dedi. "Ama bir daha yüzünü görmek istemiyorum." O akşam, küçük camide, dalgaların sesini dinleyerek nikahları kıyıldı. Kemal ve Neriman artık karı kocaydı. Babası hışımla İstanbul'a dönerken, genç çift sahilde oturdu. Güneş batıyor, deniz altın rengine bürünüyordu. "Dalgalar bizi bir araya getirdi," dedi Kemal. "Ve şimdi sonsuza dek beraberiz." Neriman gülümsedi. Elleri birbirine kenetliydi. Deniz önlerinde coşkuyla dalgalanıyor, sanki onların mutluluğunu kutluyordu. Yeni bir hayat başlamıştı. Zorluklar olacaktı belki, ama birlikte aşacaklardı her şeyi. Çünkü gerçek aşk, tıpkı dalgalar gibi. Gelse de gitse de, sonunda her zaman sahile ulaşırdı. Aylar geçti. Kemal ve Neriman kasabada mutlu bir hayat kurmuşlardı. Limana yakın, deniz manzaralı küçük bir ev kiralamışlardı. Sabahları Kemal işe giderken, Neriman evi düzenliyor, öğleden sonra da sahilde şövalesinin başına geçiyordu. Resimlerini kasabadaki zengin yazlıkçılara satıyor, böylece eve katkı sağlıyordu. Bir gün Neriman, Kemal'e heyecanla, "Bir haberim var," dedi. Gözleri ışıl ışıldı. "Anne olacağım." Kemal öyle bir sevindi ki, Neriman'ı kucakladı, döndürdü. "Gerçekten mi? Bir bebek mi?" Gözleri yaşarmıştı. O gece hiç uyumadılar. Gelecek hakkında saatlerce konuştular. Çocuklarına ne ad vereceklerini, ona nasıl bir hayat sunacaklarını hayal ettiler. Ama mutluluklarının tadını çıkarırken, beklenmedik bir olay yaşandı. Bir sabah Kemal'in çalıştığı tüccar, onu yanına çağırdı. "Kemal, İstanbul'dan bir mektup geldi," dedi ciddi bir ifadeyle. "Babanın durumu iyi değilmiş. Seni görmek istiyormuş." Kemal'in yüzü sarardı. Babasıyla yıllardır konuşmamıştı. İhtiyar adam, oğlunun bir memur olmasını isterken, Kemal edebiyat okumak, yazmak istemişti. Bu yüzden aralarında soğukluk olmuştu. Ama şimdi baba hastaydı ve oğlunu istiyordu. "Gitmelisin," dedi Neriman o akşam. "O senin baban. Barışmalısınız." Kemal ertesi gün trene bindi. İstanbul'a vardığında, babasını yatağında buldu. İhtiyar adam çok zayıflamıştı. Oğlunu görünce gözleri doldu. "Kemal, oğlum, geldin mi?" diye fısıldadı. "Geldim baba," dedi Kemal, babasının elini tutarak. "Affet beni, seni kırdım." İhtiyar adam başını salladı. "Hayır oğlum, haksız olan bendim. Sen kendi yolunu seçtin. Mutlu musun?" "Çok mutluyum baba. Evlendim. Yakında baba olacağım." İhtiyar adamın yüzünde tatlı bir gülümseme belirdi. "Ne güzel, torunum olacak demek." Sonra derin bir nefes aldı. "Kemal, sana bir şey söylemem lazım. Evin tapu senedi dolabın çekmecesinde. Evi sana bırakıyorum. Sat, çocuğuna güzel bir hayat kur." O gece babası öldü. Kemal 3 gün İstanbul'da kaldı, cenaze işlerini halletti. Babasının vasiyetini yerine getirdi. Evi gerçekten de satabilirdi, ama bir başka fikir aklına geldi. Kasabaya döndüğünde, Neriman'a, "Sevgilim, İstanbul'a taşınalım," dedi. "Babamın evi bizim. Orada çocuğumuzu daha iyi koşullarda büyütebiliriz. Ben bir gazete bulur, yazmaya başlarım. Sen de resimlerini daha geniş bir çevreye sunabilirsin." Neriman tereddüt etti. "Ama burası bizim yerimiz. Burada tanıştık, burada evlendik. Dalgalar bizi buraya getirdi," dedi Kemal. "Ama hayat bir deniz gibi. Durmadan akar, durmadan değişir. Biz de onunla birlikte akmalıyız." Sonunda Neriman kabul etti. İlkbaharda İstanbul'a taşındılar. Kemal'in babası Üsküdar'da, denize yakın bir evde yaşamıştı. Burası kasabadaki ev kadar küçük değildi, ama yine de mütevazıydı. Kemal, bir gazeteye makale yazmaya başladı. İlk yazıları beğenildi. Editör, onu sürekli yazmaya davet etti. Neriman ise Beyoğlu'ndaki bir galeride resimlerini sergiledi. Tabloları ilgi gördü, birkaç zengin İstanbullu aldı.
Yaz geldiğinde Neriman doğum yaptı. Bir oğulları oldu. Ona, Dalga, adını vermek istediler, ama komik olurdu. Sonunda, Deniz, dediler. Çünkü deniz onları bir araya getirmişti, deniz onların aşkının sembolüydü. Kemal, oğlunu ilk kez kucağına aldığında ağladı. "Bak Neriman," dedi. "Bizim Dalgamız. Küçücük ama çok güçlü." Aradan yıllar geçti. Kemal başarılı bir yazar oldu. Romanları, öyküleri basıldı, okundu. Neriman ünlü bir ressam olmasa da, resimlerini seven sadık bir kitlesi oluştu. Küçük Deniz büyüdü, okula başladı. Her yaz, aile o küçük kasabaya giderdi. Aynı sahilde yürür, dalgalara bakarlardı. Kemal ve Neriman birbirlerine bakıp gülümserler, geçmişi hatırlarlardı. Bir gün Deniz, "Baba, neden her yaz buraya geliyoruz?" diye sordu. Kemal oğlunun başını okşadı. "Çünkü burası bize çok şey öğretti oğlum. Sevginin, sabrın, mücadelenin ne demek olduğunu. Dalgaları görüyor musun? Onlar durmadan gelir, durmadan gider. Bazen büyük olur, bazen küçük. Ama hiç vazgeçmez. İşte hayat da böyle, aşk da böyle." Deniz anlamış gibi başını salladı. Sonra kumda oynamaya koştu. Kemal ve Neriman el ele sahilde yürüdüler. Güneş batıyordu, deniz kızıla boyanmıştı. "Mutlu musun?" diye sordu Neriman. "Çok mutluyum," dedi Kemal. "Sen?" "Ben de çok mutluyum." İkisi de sustular. Dalgaların sesi, martıların çığlıkları, rüzgarın fısıltısı. Bunlar onların şarkısıydı. Aşklarının türküsüydü. Ve deniz, o eski tanık, onları seyrediyor, tıpkı yıllar önce olduğu gibi dalgalarını sahile gönderiyor, sonra geri çekiyordu. Çünkü aşk bir dalgaydı, gelir, gider, ama izini sonsuza dek bırakırdı. Yıllar akıp giderken, Kemal'in ünü her geçen gün arttı. Romanları sadece İstanbul'da değil, Anadolu'nun dört bir yanında okunuyordu. Hatta bazı eserleri Fransızcaya çevrilmişti. Artık mütevazı Üsküdar evinden taşınmış, Moda'da denize nazır büyükçe bir konağa yerleşmişlerdi. Neriman'ın resimleri de sanat çevrelerinde ses getirmeye başlamıştı. Özellikle deniz manzaraları ve sahil kesimleri çok beğeniliyordu. Eleştirmenler, resimlerinde denizin ruhunu yakalıyor, diyorlardı. Ama Neriman bunları duyunca sadece gülümserdi. Çünkü o denizin ruhunu değil, kendi ruhunun denizle birleştiği o anları resmediyordu. Deniz 15 yaşına gelmişti. Yakışıklı, akıllı bir delikanlıydı. Robert Kolej'de okuyor, hem babasının edebiyata olan merakını hem de annesinin sanata olan tutkusunu taşıyordu. Ama içinde başka bir şey de vardı. Deniz denizi ve dalgaları sadece izlemekle yetinmiyor, anlamak istiyordu. Fizik ve matematik derslerinde fevkalade başarılıydı. Bir akşam yemekte, "Baba," dedi Deniz. "Ben deniz mühendisi olmak istiyorum. Gemiler inşa etmek, limanlar kurmak istiyorum." Kemal kaşıklarını bıraktı. Bir an şaşkınlıkla oğluna baktı. Sonra anladı. Hayat gerçekten de bir dalgaydı. Kendisi babasının istediği yolu seçmemişti. Şimdi oğlu da onun yolunu değil, kendi yolunu seçiyordu. "Ne güzel oğlum," dedi içten bir gülümsemeyle. "Sen ne istiyorsan onu yap. Biz her zaman yanındayız." Neriman da oğlunun elini sıktı. "Deniz seni çağırıyor galiba," dedi. Adın boşuna Deniz değil. O yıl yine yaz geldiğinde, kasabaya gittiler. Ama bu sefer bir fark vardı. Kemal'in sağlığı bozulmaya başlamıştı. Doktorlar, kalp rahatsızlığı, demişlerdi. Çok yorulmamalı, stres yapmamalı. Sahilde otururlarken, Kemal bir gün eski günleri anlattı Deniz'e. Annesinin babasının nasıl karşı çıktığını, nasıl kaçtıklarını, burada nikah kıydıklarını. Deniz babasını dinlerken gözleri dolmuştu. "Siz çok cesursunuz," dedi. "Ben yapabilir miydim acaba?" "Sen daha cesursun oğlum," dedi Kemal. "Çünkü sen kendi yolunu seçebiliyorsun. Biz kaçmak zorunda kaldık. Ama sen özgürce seçim yapıyorsun." O gece, yıldızların altında, aile birlikte sahilde oturdu. Neriman kocasına yaslanmıştı. Kemal'in nefes alışları ağırlaşmıştı. "Yoruldum biraz," dedi. "Ama çok mutluyum. Sizi yanımda görmek. Daha ne isterim ki?" Ertesi sabah Kemal hastanede uyandı. Gece kalp krizi geçirmişti. Doktorlar, kritik, de diyorlardı. Neriman ve Deniz başucunda bekliyordu. Kemal gözlerini açtığında, önce karısını, sonra oğlunu gördü. "Dalgalar," diye fısıldadı. "Dalgaları duyuyor musunuz?" Hastane denizden uzaktı. Ama Neriman, "Evet sevgilim," dedi. "Duyuyorum." Kemal gülümsedi.
Beni o küçük kasabaya götürün. Denizin yanında olmak istiyorum. Doktorlar karşı çıktı, ama Neriman ısrar etti. Ambulansla kasabaya götürdüler Kemal'i. Onu sahile yakın bir eve yerleştirdiler. Pencereden deniz görünüyordu. Dalgaların sesi içeri kadar geliyordu. Günler geçti. Kemal yavaş yavaş zayıflıyordu. Ama mutluydu. Her gün saatlerce denizi seyrediyor, dalgaları izliyordu. Neriman yanından ayrılmıyor, elini tutuyordu. Deniz babasına kitap okuyor, ona şiirler söylüyordu. Bir akşamüstü, tam gün batarken, Kemal son nefesini verdi. Güneş denize doğru alçalıyor, gökyüzü kıpkırmızıydı. Dalgalar sahile vuruyor, sonra geri çekiliyordu. Neriman kocasının elini tutmuş, sessizce ağlıyordu. Deniz babasının alnına bir öpücük kondurdu. "Gittin," diye fısıldadı Neriman. "Ama bir parçan hep burada kalacak." Dalgalarda, kumda, rüzgarda. Kemal'i kasaba mezarlığına gömdüler. Mezarı denize bakıyordu. Taş üzerine sadece şunu yazdırdılar: "Dalgalar gibi geldi, dalgalar gibi gitti." Ama sevgisi sonsuza dek kaldı. Neriman İstanbul'a döndü. Ama artık eski Neriman değildi. Günlerini evde, yalnız geçiriyor, artık resim yapmıyordu. Deniz onu teselli etmeye çalışıyordu, ama nafile. Bir gün Deniz, "Anne," dedi. "Baba olsaydı ne isterdi? Senin böyle hasta olmanı, ağlamanı mı? Yoksa yaşamanı, resim yapmanı mı?" Neriman oğlunun gözlerine baktı. Onda Kemal'in bakışlarını gördü. "Haklısın," dedi. "Ama nasıl yapacağım? Her şey anlamsız geliyor." "Baba her zaman, hayat bir deniz gibi," derdi, dedi Deniz. "Durmadan akar. Biz de onunla birlikte akmalıyız." O gün Neriman tekrar fırçasını eline aldı. İlk resmi Kemal'in portresi oldu. Onu sahilde, dalgalara bakarken resmetti. Sonra başka resimler yaptı. Denizi, kasabayı, o günleri. Her fırça darbesi bir anıydı, her renk bir duyguydu. Deniz üniversiteyi bitirdi. Gerçekten de gemi mühendisi oldu. İlk projesi, o küçük kasabada modern bir liman kurmaktı. "Babama armağan olsun," demişti. Liman tamamlandığında, Neriman açılışa geldi. Artık yaşlı bir kadındı, ama gözlerindeki ışık hala parlaktı. Limanın girişinde küçük bir anıt dikmişlerdi. Üzerinde dalgalar ve bir tekne kabartması vardı. Altında şu yazı vardı: "Kemal'in anısına. O bize dalgaların dilini öğretti." Tören sırasında Deniz konuşma yaptı. "Babam bir yazardı," dedi. "Ama en güzel eseri, hayatının ta kendisiydi. Bize sevmeyi, mücadele etmeyi, asla pes etmemeyi öğretti. Bu liman onun ruhunun devamı. Buradan çıkacak her gemi, onun hikayesini denizlere taşıyacak." Tören bittikten sonra, Neriman Kemal'in mezarına gitti. Çiçekler bıraktı. "Sevgilim," dedi. "Oğlumuz büyüdü. Güçlü bir adam oldu. Sen onu görseydin ne kadar gururlanırdın." Rüzgar saçlarını okşadı. Sanki Kemal ona cevap veriyordu. Neriman gülümsedi. Artık ağlamıyordu. Çünkü anlamıştı, ölüm bir son değildi. Sadece başka bir dalgaydı. Gelir, görünmez olurdu. Ama deniz hep oradaydı, sonsuza dek. O akşam sahilde oturdu. Ay denizi aydınlatıyordu. Dalgalar ayaklarına vuruyor, geri çekiliyordu. Neriman elini dalgalara uzattı. "Merhaba Kemal," diye fısıldadı. "Hala burada mısın?" Ve içinde bir ses duydu. "Belki hayal, belki gerçek. Her zaman buradayım sevgilim. Her dalgada, her rüzgarda, her gün batımında. Çünkü aşk ölmez. O sonsuza dek dalgalanır."